Esin Akan Tarifleri YouTube kanalımdan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, çok pratik, çok da hafif bir tatlı tarifim olacak arkadaşlar. Kolay dilber dudağı tatlısı. Arasında çıtır çıtır kavrulmuş kadayıf ve cevizle beraber bu tatlı gerçekten şahane oluyor. Tam ölçülü, muhteşem lezzetli bu tatlımızın buyurun hiç vakit kaybetmeden hemen detaylarına geçelim. Tatlımızın şerbetini yapmakla başlayalım. Uygun bir tencereye 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker ve 1 dilim limonu alalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremizi ocağa alıyoruz ve 15-20 dakika kaynattıktan sonra şerbetin altını kapatalım. Şerbetimiz ocakta kaynarken biz de tatlımızın hamurunu yoğurmaya geçebiliriz. Uygun bir kaba 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 mililitredir, 1 paket vanilya ve yarım paket kabartma tozunu alalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Her zaman söylemiş olduğum gibi unu yavaş yavaş ve kontrollü eklemekte fayda var. Yumurtanın büyüklüğü, unun kalitesi gibi nedenlerden dolayı un miktarı değişiklik gösterebilir. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ununu ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Toplamda 3,5 su bardağı kadar un yeterli olacaktır. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Bu tatlı tarifini isterseniz akşam yemeklerinizden sonra, isterseniz de bayramda misafirlerinize ikramlık olarak hazırlayıp gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok pratik bir tatlı tarifi. Evet, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuzu 2 yağlı kağıt arasına alarak merdane ile inceltelim. Ne çok kalın olacak ne de çok ince olacak arkadaşlar. Videodaki kalınlık idealdir. 2 yağlı kağıt arasında merdane ile hamurumuzu inceltiyoruz. Bu arada her zaman olduğu gibi kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Detaylı bir şekilde oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda birbirinden güzel, birbirinden değişik şerbetli tatlı, sütlü tatlı tariflerine ulaşabilirsiniz. Evet, hamurumuzu açtıktan sonra yaklaşık 1 su bardağı kadar kavrulmuş kadayıfım var. Hamurun tüm yüzeyine kavrulmuş kadayıfı bolca serpiyorum. Yerken kadayıfın verdiği çıtır çıtır dokuyu çok seveceksiniz. Yaklaşık 1 bardak kadar da iri çekilmiş cevizim var arkadaşlar. İri kullanmayı tercih ettim. Yerken dişe gelsin istedim. Size de iri çekilmiş ceviz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, her yerine gelecek şekilde cevizimizi de serptikten sonra şöyle elimizle hafifçe bastırarak kadayıfların ve cevizlerin hamura yapışmasını sağlayalım. Daire bir kesme aparatı ya da bardak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlaklar halinde keselim. Oklava kullanmadan, çok fazla uğraşa girmeden gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hazırlanan lezzetli bir tatlı olacak arkadaşlar. Baklavadan sıkılanlar ya da baklava hamuru açmayı bilmeyenler için bu tarif gerçekten çok lezzetli. İkram ettiğiniz misafirler de eminim ki çok beğenecekler. Evet, dairelerimizi ikiye katlıyoruz ve tatlımızı hazır hale getiriyoruz. Evet, sandviç şeklinde ikiye katladık ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine tatlılarımızı dizelim. Bu ölçüler ile 1,5 tepsi tatlı elde ediliyor arkadaşlar. Evet, hamurlarımızı, tatlılarımızı artık önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika üzerleri güzelce kızarana kadar pişirelim. Kalan hamur parçalarını da bu şekilde toparlıyorum. Tekrar yağlı kağıt arasında merdane ile incelterek
Daire dilimler olacak şekilde keserek ikiye katlayarak yine aynı şekilde hazırlıyorum. Tepsime diziyorum ve bu hamuru da pişireceğim. Bu şekilde hepsi bütün, hepsi karışık halde de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kalan hamurumuz asla israf olmuyor, asla ziyan olmuyor. Evet, bu şekilde yarım tepsi daha tatlı elde ediyorum. İlk tepsimiz pişti bile. Hemen hiç vakit kaybetmeden tatlılarımızı sıcak sıcak derin bir kaba alıyorum. Sıcak tatlıya sıcak şerbet gezdireceğiz. Şerbetiniz soğumuşsa eğer bir miktar ısıtabilirsiniz. Evet, sıcak tatlımızın üzerine sıcak olan şerbetimizi gezdiriyoruz. 4-5 dakika bu şekilde bekledikten sonra tatlılarımızı ters çevirelim. Ve bu şekilde de yaklaşık 8-10 dakika dinlendirelim. Şerbetini tamamen çeken tatlılarımızı artık servis tabağına alarak servise hazır hale getirebiliriz. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerinin süslemesinde toz fıstık kullanıyorum. Gerçekten çok hafif, çok lezzetli bir tatlı oldu arkadaşlar. Sizlere de ısrarla öneriyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hemen sizlere iç dokusunu, kıvamını da göstererek bu videonun sonuna geliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yumuşacık, muhteşem tatlımız hazır. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.